Merhaba, iyi günler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığının son dönemlerinden itibaren uluslararası alanda bir itibarının çok ciddi bir şekilde düşüşte olduğu görülüyor. Özellikle Batı'da ve Batı medyasında, etkili medya kuruluşlarında Erdoğan artık hemen hemen hep negatif birisi olarak, olumsuz birisi olarak, kötü birisi olarak tasvir ediliyor. Uzun bir süredir bu böyle devam ediyor. Bugün mesela Fransa'da çıkan Le Point dergisinin, haftalık haber dergisi, kapağında bir itici bir Erdoğan fotoğrafı ve kocaman bir diktatör yazısı vardı. Eee, Bunun örnekleri birçok yerde, yayın organında gördük. Özellikle Erdoğan'ın Putin başta olmak üzere eee, Filipinler, Polonya, Macaristan gibi yerlerde öne çıkan otoriter bazı liderlerle adının birlikte anıldığını görüyoruz ve böyle bir kategorizasyon var. Bu AKP'nin ilk yıllarından itibaren başlayan bir şey değil. Çünkü o tarihlerde uzun bir süre bugün onu kötüleyen yayın organları ve kurumlar, mesela Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu gibi birçok yer onu tam tersine övüyordu, örnek gösteriyordu. İslam dünyasına, İslam ile demokrasiyi bağdaştıran, birleştiren bir siyasetçi olarak görüyordu. Şimdi de Türkiye'yi demokrasi rayından çıkartan, İngilizce deyimiyle illiberal demokrasi, yani özgürlükçü olmayan demokrasi, en hafif deyimiyle ya da doğrudan otoriter bir rejimi taşıyan, hatta bazılarında dediği gibi otoriterin de ötesinde, Le Pen örneğinde olduğu gibi diktatör olarak tanımlayan yaklaşımlar giderek öne çıkıyor. Peki bütün bunlar neye yol açıyor? Bugün yayının konusu bu. Neye yol açıyor? Tabii ki özellikle ilk dönemde itibar görürken, genellikle övülürken artık sadece ve sadece neredeyse eleştiriliyor olmak herhalde hiç kimsenin hoşuna gitmez. Erdoğan'ın da hoşuna gitmemiştir. Ama belli bir yerden sonra bu eleştirilerin kullanmaya başladığını ve kendisinin en önemli kendisinin ve tabanının, destekçilerinin en önemli siyasi argümanı haline getirdiğini görüyoruz. Bu da nedir? Herkes bize düşman, Batı bize düşman, Batı Erdoğan'a düşman, Batı Erdoğan gitsin de ne olursa olsun diyor şeklinde tanımlanabilecek bir yaklaşım var. En son yaşadığımız kur krizinde de aynı şey oldu. Bunun örneklerini çok sık görüyoruz. Yabancı gazetecilerle ve diplomatlarla görüşen bir gazeteci olarak onların yıllar boyunca AKP'nin kuruluşundan, hatta daha öncesinden Refah Partisi tarihinden itibaren ve günümüzde de AKP'den itibaren o bakışın nasıl adım adım değiştiğini gördüm ve son dönemdeki yaklaşımlarının, özellikle gazetecilerin ve onların çalıştığı kurumların yaklaşımlarının nasıl Türkiye'deki demokrasi ve özgürlükler mücadelesine katkı vermekten uzak olduğunu müşahede ediyorum. Bu benim kanaatim. Şunu söylemek istemiyorum, yani Erdoğan'ı eleştirmesinler, Erdoğan'ı suçlamasınlar. Biz de eleştiriyoruz, Türkiye'de toplum da eleştiriyor, muhalefet de eleştiriyor. Birçok kişiyi Türkiye'deki temel hak ve özgürlüklerinden, hukuk devletinden uzaklaşılmasından, özellikle basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusundaki vahim ihlallerden, Kürt sorununda tekrar çatışmacı pozisyona dönülmesinden, bir yıl hususta ülkeyi tek adam yönetimine doğru taşıyor olması, özellikle yeni sistemle beraber, bütün bunlar Türkiye'de de eleştiriliyor. Ancak Batı'daki eleştiriyle Türkiye'de bunlara karşı mücadele etme niyetindeki insanların eleştirileri arasında çok ciddi bir farkın ve makasın oluştuğunu görüyorum. Onu şöyle tarif edebilirim. Batı'dakiler, özellikle medya kuruluşları ve kimi zaman Batı ülkelerini yöneten bazı şahsiyetler Erdoğan'ı Türkiye'ye aslında
tam da yakışan siyasetçi gibi algılıyorlar. Erdoğan'ı çok güçlü olarak resmediyorlar ve o gücüyle beraber Türkiye'nin aslında gerçek yerine Erdoğan'la beraber geldiğini, daha önceki süreçlerin Avrupa ile entegrasyon, demokrasi iddiası vesaire gibi bunların aslında aldatıcı olduğunu düşünüyorlar. Bunu çok alenen dile getirmeseler bile bunu bir tür Türkiye'nin kaderi olarak görme eğilimi var. Erdoğan'ın değişemeyeceği kanısı çok güçlü. Artık emin gibiler. Yani kendi isteğiyle çekilmediği müddetçe bir muhalef partinin ya da liderin, siyasetçinin Erdoğan'a meydan okuyamayacağı düşüncesi hala şu son seçim döneminde de çok ciddi bir şekilde gözleniyor. Şahsen bir süredir buradaki yayınları izleyenler de bilir. Erdoğan'ın çok ciddi bir kriz içerisinde olduğunu, yönetemediğini, ideolojik, siyasi bir kriz haline içinde bulunduğunu, krizi çözme yoluna gidemediği için geçici çözümlerin peşine düştüğünü ve bunun da onun krizini alabildiğine, derinleştirdiğini iddia ediyorum. Yani Erdoğan'ın bir süredir aslında kaybetmiş olduğu görüşündeyim. Ama Türkiye'nin Erdoğan'ın karşısında, kaybeden Erdoğan karşısında kazanan hareketi ya da siyasetçiyi çıkartamadığını, böyle bir tıkanıklığın olduğunu, bu Türkiye'nin sorunu olduğunu düşünüyorum. Bunu değişik vesilelerle benim görüşlerimi merak eden batılı, yabancı gazetecilere de söyledim, başka araştırmacılara da söyledim ve şunu müşahede ettim. Genellikle dinliyorlar ve bir tür benim söylediklerimi bir wishful thinking derler, hani temenni beyanı olarak görüyorlar. Onlar genellikle şunu bekliyorlar ve evet çok güçlü, evet yenilmesi imkansız, şu kötülükleri yapıyor vesaire gibi bir tarif peşindeler ve dolayısıyla bu tür hususlar çok fazla beğeni kazanmıyor Batılılar nezdinde. Zaten baktığınız zaman yapılanların çoğunluğu Erdoğan'ın gücü üzerine, gücünün abartılması üzerine, ki bence Erdoğan güçlü değil. Uzun bir süredir gücünü büyük ölçüde yitirmiş ve daha da yitiren, kaybeden, ülkeyi yönetmekte iyice yeteneklerinden ve reflekslerinden uzaklaşan, Türkiye'nin gündemini belirleme kapasitesini büyük ölçüde kaybeden ve iyice kendi içerisine kapanan, iktidarını paylaşmaya yanaşmadığı için sadece iktidarını bazı çok güvendiği isimlere, ki onları sürekli değiştiriyor, dağıtmakla yetindiği için krizinin daha da derinleştiği bir Erdoğan tasviri Batılıların çok fazla hoşuna gitmiyor. Bugünkü Financial Times'ın kur kriziyle ilgili yaptığı bir değerlendirme var. Hatta bunu Twitter'da da bu bölümü paylaştım. Çok çarpıcı bir bölüm. Şöyle diyor: finans piyasaları hapse attığı bahtsız gazeteciler gibi değildir. Burada kastedilen Erdoğan. Yani finans piyasaları hapse attığı bahtsız gazeteciler gibi değildir. Beğensin ya da beğenmesin, piyasaların olumlu düşünmesine ihtiyacı var Erdoğan'ın. Bunu geri kazanabilmesinin yolu da gerçekçi ve aklı başında politika yapmaktan geçiyor. Şimdi Financial Times'ta bu satırları yazan meslektaşımız belli ki Türkiye'deki hapse atılan gazeteciler konusunda üzgün olmamasını temenni ediyor. Bunun doğru bir şey olmadığını düşünüyor. Ama bu cümleye baktığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bunun abartılı bir yorum olduğunu hiç sanmıyorum. Birçok arkadaşı içeride olan ya da yakın zamanda çıkmış bir gazeteci olduğum için de değil. Düz olarak baktığınızda şunu söylüyor: ey Erdoğan, sen Türkiye'de gazetecileri, gariban, bahtsız gazetecileri içeri atabilirsin. Tamam. Ama bize finansal kurallar dayatamazsın. Biz eğer böyle bir şey yapmaya kalkarsan paramızı alır gideriz. Bize bir şey olmaz. Olan sana olur. Burada çok açık bir, eskiden çok kullanılan bir tabir, ne zamandır kullanılmıyor, oryantalist bir perspektif var. Yani sen Türkiye'de kendi vatandaşlarına istediğini yapabiliyorsun. Yapmasan iyi olur ama yapabiliyorsun. Ama bize dokunamazsın. O kadar da değil diyorlar. Peki burada bu satır içerideki gazetecilerin hangi derdine derman oluyor? Türkiye'deki basın özgürlüğünün vesairenin
sorunlarının hangisine derman oluyor? Böyle bir noktadayız. Belli bir yerden sonra Türkiye'deki basın özgürlüğü ihlalleri, hukuk devletinden uzaklaşmalar, Türkiye'nin normalizasyonu olarak algılanır oldu Batı'da. Halbuki Türkiye, İslam dünyasında, Orta Doğu'da en eski meclis geleneği olan, demokrasi geleneği olan, iyi kötü, çok partili sistem geleneği olan, çoğulculuk geleneği olan, iyi kötü bir sivil toplumu olan bir ülke. Ve bu ülkenin normali bu. Şu anda yaşananlar anormal bir durum. Ama Batı o kadar çok Erdoğan'dan bıktı ve onunla artık nasıl söyleyeyim, baş etmekten umudu kesmiş durumda ki artık bunu Türkiye'nin kaderi olarak görüyor. Yani gazeteciler bağımsızlığa devam edecek, insanlar, Kürtler sorunlarının çözülmemesiyle devam edecek. Böyle bir imaj var, böyle bir yaklaşım var ve bu çok ciddi bir şekilde rahatsız edici. Çok sayıda insan, özellikle biz Medyaskop'a bizim her şeye rağmen bağımsız, özgür bir gazetecilik yapma çabamızı biliyorlar, geliyorlar ama buraya gelenlerin hepsi için söyleyemeyeceğim ama bir kısmı sanki böyle bir hani çok sert olacak biliyorum ama hakikaten öyle sirk ziyaret eder gibi geliyor. İşte Türkiye'de gazeteciler içeride vesaire ama birileri hala bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onlara biraz destek olalım diye geliyorlar ve size sordukları ilk soru şu oluyor. Nasıl oluyor da başınıza bir şey gelmiyor? Yani bunun Türkiye'deki bu soruların, bu yaklaşımların Türkiye'de özgür bir gazeteci ortamı, medya ortamını sağlama, bir özgürlüklerin genişletilmesi, demokrasinin genişletilmesi mücadelesine hiçbir katkıda bulunmadığını ben biliyorum. Onlar bilmiyor olabilirler. Şu ya da bu nedenle sürekli olarak bir takım Türkiye'nin temel sorunlarını ciddi şekilde tartışma gündemine getirmek yerine de parça parça dile getiriyorlar. Hep sürekli erteliyorlar. Bunun da en temel nedenlerinden birisi biliyorsunuz Avrupa'da mülteci krizi. Suriye'deki mültecilerin Türkiye'de büyük bir kısmının Türkiye'de kalmasından memnunlar ve Erdoğan'ı ve AKP yönetimini kızdırırlarsa bu mültecilerin kendi başlarına bela olabileceğini düşünüyorlar. Yani esas olarak kendilerini düşünüyorlar. Ve buradan hareketle de bu tavırdan hareketle de AKP'ye ve Erdoğan'a hak etmediği bir emperyalizm karşıtlığı, sömürgecilik karşıtlığı zemini sağlıyorlar. Hak etmediği diyorum çünkü böyle bir şey gerçek değil. Çünkü AKP'nin özellikle ilk dönemlerinden itibaren Türkiye'de iktidara gelebilmesi ve iktidara da kalabilmesinde aynı güçlerin çok ciddi destekleri vardı. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. AKP'nin ya da onunla aynı dalga boyunda olan bir takım İslami yapılanmaların Batı eleştirilerinin gerçek anlamda bir emperyalizm eleştirisi olduğunu hiç düşünmüyorum. Daha çok böyle bir dinsel farklılıklar, medeniyet farklılıkları üzerinden okuyan bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tabii ki eleştirecekler, tabii ki eleştirecek çok şey var, eleştirsinler. Ama bu eleştirilerin yapılırken bunun zaten Türkiye'nin kaderi olduğunu vurgulamaktan vazgeçsinler canım ama vazgeçecekleri yok. Ve Türkiye'de burada her şeye rağmen bir şeyler yapmaya çalışan insanlara da acımayı bıraksınlar. Ya da onlara seçenek olarak ülkeyi terk etmeyi, dayatmayı, önermeyi ya da bıraksınlar. Birçok arkadaşıma ve bana da bir takım yurt dışında yaşayan insanların değişik vesilelerle isterseniz bizim oralara gelebilirsiniz dediğini biliyorum ama böyle bir şeye gerek yok. Biz bu ülkedeyiz, bu ülkede kalacağız. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Hakkımızı, özgürlüğümüzü ve mesleğimizi savunmaya çalışacağız. Ve sahici, samimi desteklere ihtiyacımız var. Çünkü insan hakları, temel hak ve özgürlükler ulusal bir mesele değildir. Uluslar ötesi, ulusları aşan bir meseledir. Evrensel bir meseledir. Ve dolayısıyla burada bir Türk'ün Afganistan'daki bir gazetecinin hakkını savunması
hem meşru hem de zorunluluktur. Aynı şekilde de Batı ülkelerindeki insanların bizler için, Türkiye'de yaşayan insanların temel hak ve özgürlüklerine bizlerle beraber dayanışma içerisinde olmaları gerçekten şarttır. Tabii ki bunu yapanlar var, tabii ki istisnalar var ama büyük bir çoğunluğun perspektifinin esas olarak kendi kaygıları, kendi dertleri olduğunu ve Türkiye'yi zaten kaybedilmiş, aslında çok da kazanılması zaten mümkün değildi kategorisinde gördüklerini fark ediyorum ve bu da beni ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Son olarak bir hususu da belirtmek istiyorum. Mesela İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye ile kriz yaşadığında kendisine Filistin meselesiyle ilgili bir takım eleştiriler hükümetten geldiğinde, Erdoğan'dan geldiğinde Kürt meselesini özel olarak gündeme taşıyor ve o da sen bize laf ediyorsun ama ya kendi yaptıklarına bak şeklinde bir şey söylüyor. Şimdi burada iki tarafında birbirine yönelttikleri eleştiriler ya da suçlamalar doğru. Dolayısıyla burada bir acayip bir rahatsız edici bir durum var. Türkiye'nin kendi Kürt meselesindeki yaşadıkları sıkıntıları, sorunları, acıları Netanyahu'nun dilinden duyması çok kaderin çok kötü bir cilvesi ve Netanyahu'nun dile getirdiği andan itibaren bu iddialar, bu şikayetlerin meşruiyetine ciddi bir şekilde gölge düşürüyor. Bunu da özel olarak vurgulamak istedim. Yani Türkiye'de yaşanan çok somut bir takım ihlaller, her gün yaşadığımız ihlaller, bir süredir çok net bir şekilde yaşadığımız ihlaller, yasaklar vesaireler, şu ya da bu nedenle Türkiye ile sorunu olan, Türkiye'yi yönetenlerle sorunu olanların elinde pekala enstrüman olarak kullanılabiliyor. Tabii burada esas sorumlu tabii ki bu ülkeyi yönetenler ve öncelikle de bu ülkeyi yönetenleri, bu ülkenin yönetimini tek elinde toplamış olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ama Batı medyasının ve Batı'nın bir takım etkili kurumlarının tasvir ettiği Recep Tayyip Erdoğan, gerçek Recep Tayyip Erdoğan değil. Ama onlar bunda ısrar ediyorlar ve onlara göre, onların bakışına göre Türkiye bunu hiçbir şekilde aşamayacak. Türkiye toplumu, bu gidişattan rahatsız olan kesimler bunu hiçbir şekilde aşamayacak insanlardır gibi bir perspektifi kendi kamuoylarına ve dolayısıyla bizlere de aktarmaya çalışıyorlar. Bu böyle değil. Bu yaptıkları, bu yaklaşımları eninde sonunda Erdoğan'ın kaybının resmileşmesini geciktirmekten başka bir işe yaramıyor diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.